Herkese merhaba. Umarım keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Bugün aralıklı oruç diyetini anlatacağım. Aralıklı oruç diyetiyle tam 8 kilo verdim. O kadar çok kişi sordu ki Özlem Hanım ne yaptınız, biz de yapalım, ne olur söyleyin. Ne yediniz, ne yemediniz, nasıl oldu bu iş diye. Ben bunu anlatmaya karar verdim. İnşallah hepinize faydası olur. Gerçekten çok rahat kilo verebildiğimiz bir diyet. Ben epeydir uğraşıyordum, yediklerime dikkat ediyordum, hareket etmeye çalışıyordum. Fakat biraz veriyordum, biraz alıyordum, biraz veriyordum. Ve belli yaştan sonra biliyorsunuz biz hanımların hormonları azaldığı için metabolizmamız yavaş çalışmaya başlıyor ve kilo vermemiz de gitgide yavaşlıyor. Fakat bu aralıklı oruçla gerçekten çok kolay kilo veriliyor. Biraz alışma süremiz lazım. Yani nasıl bir şey? Mesela ben 2 saatten fazla, hatta 3-4 saatten fazla aç kalamazdım. Mutlaka 4 saatte bir benim bir şey yemem gerekiyor. Yoksa böyle açlıktan bayılacağım falan gibi bir duygu gelirdi. Fakat bir şekilde insan buna alışıyor. Yani mutlaka deneyin. Bir hafta kadar sonra o açlık duygularının tamamen yok olduğunu fark ettim. Ayrıca bir sürü faydası var. Önce şunu anlatmak istiyorum. Bu diyet, yani oruç dediğimiz şey biliyorsunuz birçok kültürde, birçok dinde var ve gerçekten sağlığımız için çok faydalı olduğunu şimdi artık tıp da keşfetti ve doktorlar da bunu tavsiye etmeye başladılar. Neden? Çünkü belli bir süre aç kaldıktan sonra beden kendini iyileştirmeye başlıyor. Buna otofaji deniliyor. Araştırın, internette çok güzel bilgiler var bu konuda. Şimdi ben tabii ki doktor değilim. Sadece kendi tecrübelerimi aktarıyorum. Doktorunuza, diyetisyeninize sormadan da böyle bir işe girişmeyin. Herhangi bir hastalığınız varsa, şekeriniz, tansiyonunuz, kalbiniz varsa doktora mutlaka danışın ve ondan sonra buna girişin. Ama çok faydalı olduğunu hem doktorlar söylüyorlar hem de ben yaşayarak deneyimledim gerçekten. Bir takım ağrılarım vardı, onlar geçti. Bağırsaklarımda huzursuz bağırsak sendromu denilen çok aşırı çalışma şekli vardı. İlk bir hafta içinde hemen yok oldu, geçti. Yani bedenin gerçekten kendini iyileştirdiğini yaşayarak şahit oldum. Bu nasıl oluyor? Şu şekilde, şimdi sürekli biz yemek yediğimiz için sindirim sistemimiz orada sürekli uğraşması gereken bir şey buluyor. Bir elma da yeseniz, bir bisküvi de yeseniz, işte eski diyetlerimizde ne vardı? 3 saat sık sık az az yiyin derlerdi. 2 bisküvi yerdik, bir tane elma yerdik. Ama biz bunu yaptığımız zaman beden orada sürekli sindirimle uğraşması gereken bir şey bulunuyor. Midemiz çalışıyor, bağırsaklar çalışıyor, bütün sindirim organları çalışıyor. Ama biz aralıklı oruca başladığımız zaman en az 16 saat hiçbir şey yemiyoruz. Ve hiçbir şey yemediğimiz zaman da beden kendine geliyor ve kendini tedavi etmeye başlıyor. Şöyle düşünün, mesela aynen biz de öyleyizdir. Hani bir sürü yapmanız gereken iş olur, koşuşturmanız olur. İşte evde bile olsak işte temizlememiz lazım, süpürmemiz lazım, yemek pişirmemiz lazım, alışveriş lazım falan. Ama şöyle bir gün düşünün, hepsini yapmışsınız, eviniz tertemiz. İşte alışverişiniz yapılmış, yemekleriniz hazır. O zaman ne yaparız? Şöyle bir şey yaparız değil mi? Ay şurada dağınık bir iki çekmece vardı, ben bugün onları toplayayım deriz. Başlarız dip köşe temizlemeye. O çekmecemizi dökeriz, bir güzel yerleştiririz, temizleriz, orayı da tertemiz yaparız. Bedendeki hücreler aynı bu şekilde çalışıyor. Yani bedene bir şey girmediği zaman şimdi diyor, işsiz güçsüz kaldım, ben biraz ortalığı temizleyeyim. Bakayım burada neler varmış. Ve orada iyi hücreler kötü hücreleri yemeye başlıyor. Hatalı olan, yolunda gitmeyen ne varsa beden kendini iyileştirmeye başlıyor. Gerçekten beden için çok faydalı bir diyet, öyle söyleyeyim. Şimdi gelelim ne yedim ne yemedim. 16 saat aç kalıyoruz. Bunu eğer yapabiliyorsanız 17 saat, 18 saat, 18,5 saate kadar çıkabildim ben. Çünkü bir süre sonra şöyle enteresan bir şey oluyor. Artık açlık duygusu, o hani böyle midem kazanıyor, bir şey yemem lazım, ay yemezsem bayılıvereceğim duygusunu hissetmez hale geliyorsunuz. Mide küçülüyor. Böyle tabir ederler, gerçekten de büyüyebilen ve küçülebilen bir organmış mide. O bizim çok yiyip de onu doldurduğumuz zamanlardaki gibi değil. Dolayısıyla aşırı bir şekilde yemek istemiyorsunuz. Ve zaten o 16 saat bittiğinde de böyle oturup tencereler dolusu yemek istemiyorsunuz. Ben ne yediğimi söyleyeyim. 16 saat bittiğinde ben bir haşlanmış yumurta yiyorum.
Şunu da söylemem lazım, çok önemli. Ben bunu ilk bu diyeti duyduğumda dedim ki ben hiç aç kalamam, yani bunlar çok zor saatler benim için. Geceleri uzun oturup çalışmayı seven bir insanım. Ben sessizlikte çalışmayı severim. Biliyorsunuz işte kitaplarım var yazdığım, bir yandan kendi çalışmalarım var. O çalışmalarımı gece sessizlikte yapmayı sevdiğim için uzun oturuyorum. Uzun otururken de hep bir şeyler atıştırmayı severdim ve böyle bir alışkanlığım vardı. Ama bu aralıklı orucu duyduktan ve yapabileceğime inandıktan sonra şöyle bir şey yaptım. Ben dedim akşam yemeği seven bir insanım. Dolayısıyla insanlar bunu 7'de hatta 6'da yemeği kesiyorlar ve ertesi güne kadar 16 saat boyunca hiçbir şey yemiyorlar. Ama bunu yapmak benim için çok zordu. Niye anlatıyorum? Siz de tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz saatleri. Yani ille de 6'dan sonra yemeyeceğiz diye bir şey yok. Ben bunu gece 10.30'a çektim. Yani 10.30'a kadar ben gene canımın istediği işte bir tane meyve, biraz kuru yemiş bir şey yiyorum. Ve 10.30'da başlıyorum açlık saatine. Ertesi gün 3'e kadar, 3.30'a kadar, bazen dayanabilirsem 4'e kadar bir şey yemiyorum. Bu benim kilit noktam olduğu için bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Çünkü ilk duyduğumda 6'dan sonra bir şey yeme diyorlardı insanlar. Ay diyordum, benim için imkansız yani. Benim için yemek 6'dan sonra başlıyor. 8'de akşam yemeğimi yiyorum, sonra mutlaka bir meyve yemek istiyorum dediğim gibi. Ama bu saati kaydırdığımda benim için çok kolay olduğunu fark ettim ve bu şekilde 8 kilo gitti. Biraz da evet ne yediğimi söyleyeceğim demiştim. Bir yumurta yiyorum. Arkasından bir süre sonra tabii hepsini üst üste tıkıştırmamaya çalışıyorum. Bir elma yiyorum. Biraz tabii ki sağlıklı da şeyler yememiz gerekiyor. Biraz sarı leblebi yiyorum. Çok sağlıklı. Bin bir tane faydası var. Bu ara özellikle internette yazıp duruyorlar. Fındık yiyorum. Yaban mersini yiyorum. Arada böyle bir şeyler atıştırmış oluyorum hem de. Muz yiyorum mutlaka gün aşırı. Bazen her gün ya muz ya elma yiyorum. Bazen ikisini birden yiyorum. Akşam yemeğinde en önemlisi saat 8'de akşam yemeğimi yiyorum. Sebze seçmeye çalışıyorum. İşte ıspanak olabilir, yeşil fasulye olabilir, bamya olabilir. Bazen et, bazen tavuk, onun da beyaz etini yağsız bir şekilde. Bazen işte köfte. Eğer et, tavuk ya da balık yiyeceksem yanında mutlaka salata yiyorum. Fakat o salataya da çok az yağ koyuyorum. Yağ da çok kalorili bir şey. Bu yüzden sadece 2 yemek kaşığı yağlı hazırladığım salata yiyorum akşam yemeği olarak. Ondan sonra da dediğim gibi biraz atıştırmak istiyorum. Yani 8'de yedikten sonra 10.30'a kadar arada hani orası artık kendimi tatmin etmek için işte biraz kuru yemiş, biraz kabak çekirdeği, bir limonlu soda gibi şeylerle günümü tamamlamış oluyorum. Tekrar ertesi gün saat 3'e 3.30'a kadar ve bu şekilde 8 kilo verdim. Gerçekten bana çok iyi geldi. Hepinize de yapmanızı tavsiye ediyorum. En azından denemenizi tavsiye ediyorum. Ve yorumlarınızı da bu videonun altına bekliyorum. Sevgiyle kalın, sevgide kalın.